Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Endeksler yeni rekorlara mı koşuyor? Borsa İstanbul 100 endeksi dün %1,85'lik yükseliş ile 1575 seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz ise 25,8 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Dünya piyasalarındaki olumlu etkiyle birlikte hızlı bir yükseliş yapan endeksin günü tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapattı. Endeks en yüksek 1577 seviyesini test ederken en düşük de 1562 seviyesini gördü. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri Dow Jones Endeksi %0,09 azalırken S&P 500'de %0,42 ve Nasdaq Teknoloji Borsası %0,81'lik yükseliş ile kapattı. Avrupa borsalarında da yükseliş ivmesi görülürken Asya piyasalarında ilk işlemlerde karışık bir seyir hakimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın petrol üretiminde artış talebine rağmen OPEC Plus bakanları petrol üretim artışını günlük 400 bin varilde sabit tuttu. Brent petrol, OPEC Plus toplantısı sonrası gün içerisinde sert yükseliş yaparak 83,39 dolar seviyesini test ettikten sonra 80 doların altına kadar geri çekildiğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışı OPEC ülkelerinin daha fazla ham petrol üretmeyi reddetmesine bağlarken, Türkiye'de ise Türkiye 2023 zirvesi ve para sohbetleri programına konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirip sağlıklı dengeli bir büyüme hedeflediklerini belirterek, düşük enflasyon ve kur istikrarına önem veriyoruz ifadelerini yer aldı. Bakan Elvan, hükümetin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine ilişkin yorumlara da doğru olmadığını vurguladı. Elvan, yılın ikinci yarısında ilişkin öncü göstergelerin ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ettiğini vurgularken, 2021 yılının %9'u üzerinde bir büyümeyi planlamayı öngördüklerini açıkladılar. Muhtemelen çift haneli bir rakamla da kapatabileceğimizi düşünüyoruz açıklamalarında bunlara ekledi. İngiltere Merkez Bankası 2'ye karşı 7 oyla politika faizini %0,10 seviyesine sabit bıraktı. Varlık alım programı da 895 milyar sterlinde kalırken ekonomistlerin beklentisi faizin sabit bırakılması yönünde olsa da piyasa fiyatlamaları bu toplantıda faizlerin 15 baz puan artırılacağı yönünde sinyal vermişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin F-35'ler için Amerika Birleşik Devletleri'ne ödediği 1,4 milyar doların karşılığında F-16'ların modernizasyonunun yapılması için iki ülke arasında teknik heyetlerin görüşmeye başladığını açıkladı. Asya'da endeksler bugün dünyanın dört bir yanındaki merkez bankalarının şahin sürprizlerinden kaçındığı haftanın devamında küresel boyutta rekor kıran endekslerden oluşan ralliye bugün uyum sağlayamadı. Hong Kong'da Çinli geliştirici Kasai grubun holdingin hisselerinin işlemi sırasında şirketin bir yan kuruluşunun bir varlık yönetimi ürününde ödemeyi gerçekleştiremediği açıklamasından bir süre sonra askıya alındı. Dün rekor yüksek kapanışları gerçekleştiren Borsa İstanbul 100 endeksi için
bugünkü açılışın yatay ve hafif yükseliş içerisinde olmasını bekliyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında FED toplantısı sonrasında dolarda değerlenme devam ederken tahvil faizlerindeki yaşanılan geri çekilme ile birlikte yükselişin devam ettiğini söyleyebilirim. Bugün bir diğer önemli başlık olan Amerika Birleşik Devletleri'nin veri setleri olacak. Başkan Jerome Powell, FED toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda tam istihdamın faiz artışı için takip edileceğini söylemesi sonrasında verilerinin de öneminin arttığını düşünüyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1807 ve 1830 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1770 ve 1750 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında, kurda ve ons altında eş zamanlı yükselişlerin 562 Türk Lirası seviyesinin test edilmesine neden olmasıyla ons altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi kurda yükselişi şimdilik etkisinin azalttığını söyleyebilirim. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam veri seti kurda ve ons altında dalgalanmalara neden olabilir. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 568 ve 575 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 545 ve 535 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a step.